Sarıyı diyor ki dıştaki iğneye takacaksın. İpi. Hı. Yanlış takma şansın yok. Tamam. Burada seni yönlendiriyor. Burada da sarı var. Dışa takacaksın diyor. Yani sarıdan gelen ipi dıştaki Tamam. iğneye. Yeşil. Bak yeşili burada işaretlemiş. Yeşil ipi de içten gelen içteki iğneye takacaksın diyor. Aynı öteki makineler gibi. Öbür makineler gibi. Şimdi bu iki iğne takılı. Ben sana 3 ipten başlayacağım. Ondan sonra iki iğneyi takıp yine 4 ipi tarif edeceğim. Tamam mı? Şurada bak malzemelerimiz var. Burada bir cımbızımız var. İp takarken senin kullanacağın bir cımbızımız var. Burada bir anahtarımız var. Bunu çıkardım. Bu anahtar alyan. İğnelerin vidalarını takıp çıkaracaksın bununla. Bak üstteki iğneyi. Bir de gevşet. Evet. Üstteki iğneyi çıkartırken R yazıyor. Buna takacaksın. Sola doğru gevşeltiyorsun. İğneyi çıkardım aldım. İğnelerimiz klasik. Yani bir tarafı düz. Kesik iğne. O arkaya gidiyor. Arkaya gelecek. Takarken Tamam. yine onu tarif edeceğim. Çıkardığın iğnenin vidasını tekrar yerine oturttur. Boşta kalmasın. Çalışırken düşmesin. Bunu çıkardım. Şimdi makinamda iki iğne vardı. Birini çıkardım. 3 ipi tarif edeceğim ben sana. 3 iple dar overlock bir de normal overlock. Nasıl yapacaksın onu tarif edeceğim. İğneyi koydum. 3 ipte şimdi dıştaki iğneyi çıkardım ya sarıdaki ipi takmıyoruz. Tamam. Geri kaldı 3 tane ipim. En sağdaki kırmızı. Üstte 4 tane metal parça var. İpi sağdan sola şu metal parçanın altına alacaksın bakalım. Bunu unutmayacaksın. Tamam. Tık. Tamam. Yerine oturdu. Üst iplerini de takarken ayak muhakkak yukarıda olacak. Yandaki kolla tabanı yukarı alacaksın. Geldim buraya. Yine kırmızıya. Direkt aşağı indim. Bak kırmızı diyor burada. Mavi diyor burada. Buraya kadar taktıktan sonra ipe şöyle biraz kat yapacaksın. Bu ipi şu kanalın içine elinle biraz itleyeceksin. Gerekirse cımbızı kullan. Gittiği kadar. Bunu burada bıraktım. Geldim ikinci ipim maviye. Bunu da aynı şekilde tık oturdu. Kanaldan aldım aşağı. Bu ipi de 2 kat yaptık. Bunu da o mavi olanı maviye, kırmızı olanı kırmızıya. Aşağı doğru ipi itliyorsun. Gittiği kadar. Şimdi şu düğmeyle de dedik ya havalı ipi her yerden takacak diye. Bunu kullanabilmen için bak şurada bir düğme var abla. Buna çok dikkat et. Takamazsın başka türlü. İki ipin de bak şurada borular var. Görüyor musun? O havalı iplik takmayı kullanacağın zaman bu aparatı, şu parçayı sola doğru çekeceksin. Bak sola çektim. Sola çektikten sonra şu aparatlar hala boşta. Makinenin tekerini elle tutacaksın. Bak biraz çevirdiğin zaman şuradan bir aparatlar çıktı bak. O boruların içine girdi. Tık sesini duyduk. Bu hiçbir şekilde şimdi makine hareket etmez. Elinle çeviremezsin hiçbir şekilde. Şunu sola makineyi volant hafif çevirdikten sonra da 2 tane boru var. Karşıdaki boruların içine oturacak şekilde makineyi öne ya da arkaya alabilirsin. Geçti. Tamam. Burada çift kat yaptık ya ipi. Öbür fazlalığı az tutacaksın. Tamam. İçine verdiğin zaman o dışarıdaki ip kalmayacak. Beraber girecek. Tamam. Bunu da taktım. İpi arkaya aldık. Bunu da alacaksın arkaya. Boşluğa. İçteki iğne takılı olduğu için şimdi yeşildeki ipi takacağız. O iğneden geçmedi ama değil mi daha? İğneyi elle takacağız. İğneye gelmedi sıra. Tamam. Şimdi alttaki lüperleri taktı. Yeşile taktım. Kanala geldim. Şimdi böyle geliyorum bak. Burada da 2 tane çentik var. Yeşili çentin birinin altına koydum. Görebildin değil mi abla? Geldim buraya yukarıdan aşağı indim.
Yeşil işte olduğu için bu ipi şu çentiye koydum. Bak şuna direkt koyuyorsun. Hiç böyle takma diye uğraşma diye bir şey yok. Sonra da kancaya taktım. Tamam. Şurada bir aparat var. Bak böyle tuttum ipi. Tamam. Şuradan hafif deliğin biraz yukarısından iğneye dayadım aparatı. Aşağı doğru kaydırıyorum. Ve parçayı itledim. Bak şu an geçti yine. İşte. Önce ipleri serbest bırakıyorsun. Tamam. Sonra parçayı çekip alıyorsun. İpi taktıktan sonra da fazla ipi arkaya doğru çekiyorsun. Tabii tabii. Ötekilerde de aynı Evet. zaten. Bunu diğer makinelerde de kullanabilirsin. Burada tabi ip hiçbir yere dolanmayacak. Bütün ipleri şöyle aldım. Tamam. Çekerken fazla tabi bu ipler. Çalıştırdığın zaman dolanmasın diye biraz fazlalığını kesersin. Şurada da bir bıçak var. Şurada da kesebilirsin. Fazla ipi var. Şurada arkadan öne doğru aldım. İpleri kestik. Fazla ipleri. Kapağımı kapatıyorum. Çöp oluğunu koyduk. İnce eşarp tarzında bir dar overlock yapacaksak iplerimizi taktık. Şurada da bir beyaz dil var bakalım. Bu dili öne doğru komple çekiyorsun. Normalde burada şu an N'den R'ye getiriyorsun bunu. Kumaşı koyduk. İnce eşarp overlock yaparken hep buraya alıştık. Elimiz burada. İpler aşağıya. Kolu indirdim. Yanda 2 tane düğme var. Makinenin yan tarafında. Üstteki düğmeyi, üstteki adım mesafesi, sıklık, seyreklik. Eşarp overlock yapacağın zaman şu an bak 2,5'ta falan bu düğme. Bunu şöyle 1'e doğru düşüreceksin. Eşarp overlock'un daha sık ve muntazam olsun diye. İhtiyaç olursa da şu 2 tansiyon diyoruz. En sağdaki ipleri biraz daha sıkacağız. Önce bir deneyelim. İhtiyaç var mı? Sıkmaya yok mu? Şimdi bu eşarp olduğu zaman daha da ince görünür. Bu şimdi dar baby overlock dediğimiz overlock ya da eşarp overlock olarak düşün. Çıkardım biraz ipi. Çıkardıktan sonra sen tabi evde daha rahat çalışırsın. Bu ipi burada yanda iplik kesme yerinde kumaşı da buradan tutmayacağım. Biraz yakın tutacaksın ipin bitimini ki çekip büzmesin kumaşını iplerin. Bu eşarp overlock. İnce. Bu eşarp daha ince bir kumaş olduğu zaman hatta bu çift kat geçmiş. Buna bak farkında değil. Daha da ince görünecek. Olsun önemli değil. Evet. Hemen ona bir çift kat geçelim. Tabanı kaldırıyorum. Hafif bıçağın altına koyacaksın. Tabanı indireceksin. Tekrar pedala bastım. Bak şimdi çift katlı kalın bir kumaş inceldi biraz. Çok daha güzel durdu. Eşarp overlock'unu yaparken sağ üstteki düğmeyi biraz düşürüyorsun. Sık olsun diye. Eşarp ince ya atmasın diye örgüleri sık olacak. Biraz daha da sıkabilirsin. Çok güzel incelik overlock geçersin. Bu aynı zamanda baby overlock yani çocuk overlock diye de geçer. Yine çıkardım. Buraya aldım. Kestim. Bak. İşte, vallahi unuturum ben bunları biraz. Unutursan gelip sorarsın. Telefon edersin. Biz sana telefonla yönlendirmeye çalışırız. YouTube'da videosu da olacak. Yani bak bu girersin, videoyu oraya da videoyu koyacağız. izleyebilirsiniz. Görüyor musun? Bu şimdi hiçbir şey yapmadık. Bak çok kolay aklında kalır. 3 ipi taktım. Taktıktan sonra şu dili beyaz parçayı öne aldım. Sen de dine ya vallahi ben. Öne aldım. Üstteki düğmeyi de biraz sıklaştırdım. Sıklaştırdı. Adım mesafesini sıklaştırdım. Şimdi bu eşarp overlock oldu. Ben bunu 3 iplik normal overlock yapacağım zaman bu dili öne çekmiştim ya. Buna yine yerini alıyorum. Arkaya. Bak şuraya gel. Şöyle bir göstereyim ben sana şurayı. Bak görebiliyorsan şurada bir çentik var. Tamam. Düğmede de bir nokta var.
Bu nokta ile bu aynı yere getireceksin. Normal overlock yaparken. Hı. Şu beyaz noktayı buraya getireceksin. Tamam. Kullanacağın düğme bu. Bu kumaşın çekişini daha sık mı çeksin, daha az mı çeksin onu ayarlıyor. Sıklık ayarını ya. Adım mesafesi diyelim. Evet. Yine kumaşı koydum. Tabanı indirdim. Ve çalıştırıyorum. Üç iplik normal overlock'a döndü makinamız. 4 olunca ne oldu? Daha mı sıkılıyor? Hayır, onu da tarif edeceğim. Dörtlü örgün üzerinden dikiş geçeceğim. He, Bu üç ipliği ben biraz sık istiyorum dersen yine bu üstteki düğme. tamam. Rakamı biraz düşürürsün. Genişlik aynı kalır. Sıksak gibi aynı. Biraz daha sık yaparsın. Düşürdüm. Daha sık yapmak için. Bu yandaki düğme noktadaydı ya. O zaman bak bunu yapıyor. Sık sık seyrettiğini. Rakamı düşürdükçe bak şu örgü sıklaşıyor. Kumaşına göre nerede istersen orada kullanabilirsin. Ama işin standardı nokta neredeyse karşılığında da aynı yerde olacak. Bu da şimdi 3 ip normal overlock oldu. Yani onun en kötü ihtimalle kadifenin Öbür iğneyi takacağım. altına kağıt Diğer biraz önce çıkardığım iğneyi. Ya bu kadifeler yeni çıkanlar Bir yere ya, koymuşlar. kayıyor şöyle, büzüştürüyor falan. Vidayı gevşeltiyorum önce. 10 numara iğne verdiler. Şununla ip taktım ya. 10 numara iğneyle Bunun bak olmadı. bu tarafında da bir delik var. Bu iğneyi buraya koyacaksın. Daha iyi bilirsiniz diye ondan geldim. Hmm. İğnenin düz yeri yine arkada kalacak. Makineyi Tamam mı? tutuyor diye. Düz yere arkaya gelecek değil mi? Evet, düz yeri arkaya kalacak. Buradan iğneyi yerine koyacaksın. İtledim. Vida ile sıkacaksın. Bu aparatla iğneyi çok rahat takarsın. Elle de takarsın ama, Ama en parmakların güzeli girmezse bundan daha bu. kolay. İğneyi taktım. Aparatı çıkardım. Bu tarafıyla iğneyi takıyorum. Bu tarafıyla da ipi takmak için kullanıyorum. Şimdi diğer sarı ipi Dikiş dikerken diye büzüştürüyor mu diyor. taktım. Topluyor mu diyor. Ayağı unutma ip takarken. Ayak yukarıda. Şurası aynı. Biraz önce yeşil ipi çentiye koymuştum. Diğer boş çentiye de sarıyı koyuyorsun. Öne. Evet. Burası aynı. 13 numara Burada da şu çentiye koymuştum yeşili. Sarıyı da aynı yere koyma. Bir yanına koyabilirsin. Hatta iki yanına da koyabilirsin. Bu ipi de yine sarıya giden kancaya getiriyorsun. Kağıt mı koyuyor? evet altına kağıt koyup dikerlerse daha rahat dikerler. Tekrar Kayması için. otomatik iplik takıcı aparatımızı aldık. Taktı. İpleri bıraktım. Geriye çıktı. Bırakamadım. İpin birini tutmuşum çünkü geri geldi. Böyle büyüğü var. En iyi şekilde ipleri bırakmak. Evet. Boşa çıkartacak. İpin geçtiğini gördüğün zaman bıraktım. Parçayı çektim. İster elinle çek, Büyük olan 65 ister lira. cımbızla fazla ipi çekip arkaya bırakıyorsun. Hayırlı işler abi. Sağ olun. Şimdi 2 iğneli 4 ip overlock'a döndük. Şimdi hem dikecek hem ovarlayacak. Aynı anda overlock'umuzu yapacağız. Aynı anda da overlock'un üzerinden dikiş yapacak. Sökülmesin diye. İster çift kat kumaşı yaparsın. Deneriz şimdi. İster tek kat kumaşı yap. Zaten dikişte olacağı zaman 2 kat kumaşı birbirine bağlasın, sökülmesin diye. Tabii tabii. Bunu da kendi yerine yer aldım.
Bu şimdi 4 tip dikişli overlock oldu. Bunu açtığın zaman iki kumaş birleştirdik onu. Şu aradaki dikiş oluyor. Açtığın zaman sökülmesin diye. Bir daha dikiş ihtiyacı olmasın diye. Bir daha dikişe ihtiyaç yok. 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 Dikeceğim malzemeye bağlı. Bağlı. Evet. Malzeme Bu normal yine noktaya noktada burası. Aha. Daha sık istersen yine bu üstteki düğmeyi Buyurun dinliyorum ben hayret. Rakamı Bak, buraya düşürdü. baksın değil mi? Bak. rakamı düşürdüğüm zaman üstteki düğmeyi Tamam. bu Evet. overlock'u Hı hı. daha sık yaparsın. Sıklaştırdığım için kumaşı tabi haliyle biraz daha yavaş çekiyor. Tam tersi atıyorum biraz seyrek gitmen gereken bir kumaş oldu. Yok. Bu sefer düğmeyi daha büyüttüm. Daha seyrek, daha seyrek oldu. Seyredelim. Evet. Dikeceğin kumaşın durumuna göre. Evet. İşte bugün onun değil de başka makinelerin kutusu var. Overlockları. Sıklaştırdım. Mekikle Burada bir- da seyrek ama overlock atlama. yaptım. Atlama Buradaki düğmede şimdi önde değil mi? Bu önde. 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 Üç oldu mu geride. 3 ip dar eşarp overlock yapacağım zaman beyaz düğme Bana öne geriye. alıyorum. Evet. Bunu yine eski yerine geri aldım. mekikte sorun yoksa mekiği niye getireceksin o zaman? Var mı soracağım bir şey? Bunu biraz daha dar dikmez mi mesela? Şu bayağı bir geniş. Yine bu dile geleceksin. Şimdi önce bir işin standardını Kırınca mı yapacaksın. koparıyor? Standardı neyse onu yapacaksın. Kumaşını vereceksin. Parça Evet. kumaşta. Şuradaki parça dil var. Dili öne doğru çektiğin zaman overlock Şöyle bir şey daralıyor. var. Bunu sen yavaş O yavaş zaman ya içeride mekiğin içinde bir sekman var ya. öne çekerek o aynı anda sekmanı da çıkarma deneyerek bir dene. overlock'un ne İkincisi, kadar muntazam asıl oluyor amaç o kadar şiştiği zaman daraltabilirsin. yapar onu. Bak şimdi neyde ya? Masoyu Bunu biraz öne masoyu aldım. mekikten taşmış ya. Gerekirse altındaki sekmanı çıkararak. Bir getir görelim bakalım. Geldim beyaz kola yine. Biraz daha öne aldım. Tamam getir mekiği görelim. Tam çekmedim öne. Sık seyreği buradan oluyor yani değil mi? Ha oradan Geride. Sık seyrek buradan, örgünün eni. Eni buradan. Eni buradan. Tamam. Ama bunu da yaparken Makinesinde dediğim bir gibi ayar, Yani sen kendi kumaşınla önce standardını yapacaksın. o aile makineleri. Sonra bu dili, beyaz dili hafif hafif öne çekerek istediğin işin bozulmayana kadar overlock'un enini daraltabilirsin. Bak biraz düşürdükten sonra bak kırmızı ne kadar net görüyor musun normal standardında. Biraz düşürdüğün zaman bak ne yapmış burada. Kırmızıyı bir çekmiş. içeri çek. Eğer çekerse o zaman buraya geleceksin. Hangisini çekti? Kırmızıyı. Kırmızıyı biraz sıkacaksın. 4'te ya. 4.5'a gibi. 5'e gibi. Ki şunu istemiyoruz. Şu olacak. İşin güzelliği bu olacak. Aile makinelerinde Biraz daha daralttım. öyle bir ayak var. Ama sanayide yok. Bak. Şimdi çok daralttık. Artık makine müsaade etmiyor. Kumaşın sertse yaparsın. Sert kumaşsa. Neye müsaade etmiyor dersen o önceki bak gibi kalsın. göbek yapmak gibi bir şey oldu. Evet. Bunu çok çektim öne. Biraz tekrar geriye. En önceki gibi kalsın. En öncesi şu En- bak abla. Hiç şey yapma. Direkt alacaksın Tamam. arkaya. Öncesi bu. Yani standardı bu. Standardı bu. Buradan ben göremiyorum bunu. Senin için daha rahat olur. Standardı bu. Tamam. Ne kenardan bak kırmızı görünüyor. Ne altıda çok gidiyor. Bak, Üstteki mavi komple topluyor. Kumaşın altındaki kırmızı da komple burada. Dikiş de ortada. Overlock'un muntazamlığı bu. Şurada bir düğme var. Bu düğme çok senin kullanacağın bir düğme değil. Bu düğme ne işe yarar? Şu ayak var ya. Bu ayağın kumaşın üzerine sert mi bassın, az mı bassın Onun için değil diye. mi? Onun için. Bunu da zaten fabrika işaretlemiş bak. Noktayı koymuş düğmeye. Buraya da çentiyi koymuş. H'ye doğru gittikçe
daha Daha sertleşir. sert basacak kumaşın üzerine. L'ye doğru geldikçe de daha az basacak kumaşın üzerine. İnce kumaşlarda az bas. Yani ihtiyaç olursa ama standardı. Standart bak, burada bir kalsın çentiğim var. mesela. Burada da noktam var. Tamam. Standardı bu. Standardı bu. Buradaki de standart o. O. Tamam. Şimdi sıradan Gel. mesela en Evet. çoğu da beyaz takarım ben. Beyaz kullanırım yani. İpi mi? Evet. Hiç önemli değil. Gerekirse buradan kopartırsın. Ha, tamam. Bobini buraya koyarsın. Düğümünü yaparsın. Makineye bas. Bir tek iğnenin deliklerinden geçmez düğüm. Ha, tamam. İğneye gelinceye kadar makineyi çalıştır. İğneye gelince iğneyi kendin takacaksın. Buralardan geçer. Oralardan geçer. Evet. Bunu da gördük şeyi nasıl olduğunu. 2 kat yaptık ya Tamam. ipi. Tamam. Bir katını çok dışarıda bırakma. O bir kat da girsin içine. Ama şunu kesinlikle unutmayacaksın. Bunu sola. Bak İpliği sola aldım ya bak. takarken. Borunun biri burada abla bak. Gördün mü? Bak şu an bunlar birbirini karşılamıyor. Ne yapacağız? Tekeri elimle çeviriyorum. Bak. Yerini buldu. Ondan sonra bu düğmeye basıp buradan iplik takmayı kullanacaksın. Buralarda borular var zaten her yerden geçiyor. Çalıştırırken de muhakkak bu çekeceksin. parçayı geri çekeceksin. Geri O parça soldayken makineyi zorlamak yok. İpini geçtikten sonra Evet. geri çekeceksin. Bir tane fırçam var. Buradaki havları, pislikleri temizlemek için. Tamam. Senin yağlayacağın yer, bak şu mil var ya, Hı. bak yukarı çıktı, aşağı indi. Hı. Bu mil en üstteyken, bak en üstteyken, ben şimdi yağı açmayacağım, sen kendin açarsın, bendeki yağla yağlıyorum. Şu burcun dibine 1-2 damla yağ damlatacaksın. Senin yağlayacağın yer bu kadar. Tamam. Mili en üstteyken yağla ki çalışırken o mil aşağı indikçe her yerini yağlasın. Çok fazla hav varsa bunu zaten açıp göreceksin. Buraları fırçayla temizleyeceksin. İyi. Fazla yağ yeri yok. Yok. Kullandın. 8 ay geçti, 1 sene geçti. Makinende sorun yok. Bakım yaptırmak istersin. Getirebilirsin. Garantisi olduğu için bir sefer, 2 sefer bakımdan faydalanabilirsin. Onun sana faydası olacak. Cımbız, fırça, iğne için anahtarımız. Cımbızımız. Şunu görüşün Selçuk. Bu da iplik takıcısı. Bak şu uç karşıda takarken yerine, pardon ters. Dişliler var orada. Dişlilerin arasına bazen havdır, ip de dolanıyor. İp dolanınca dişler rahat çalışmıyor. Belki öyle bir şey olabilir. Dişin olduğu yerden fark etmiyor. Zorlama istersen. Yok olsun bir görelim hem biz de. Bir defa deniyorum, daha da yok, becermeye çalışıyorum. Şöyleymiş. Bu makine Yani oturduğu bir yer var galiba. pedalın Şu pedalın parça- her şey içinde. Önde, Pedalsız. Pedalsız mı? önce karşıya, Çalışıyor ya. Bu pedalsız da sonra Tamam. ekliyorsun. Kolaymış. Tamam. Hadi bakalım inşallah yaparım ya. Vallahi Abla, çok güzel de. Çok şey bir o vardı. Unutkanlık var ya. Telefon edersin, sorarsın. Çarşıya çıkınca gel sor. Şimdi videosu da olacak. Gerekirse onun şeyini de verir sana. Oradan onu da seyredersin. çok zamansız getir. Güzel bir overlock. Çok da detaylı bir overlock değil aslında. Değil, Biraz değil sade mi? bir overlock. Tamam. Yani senin rahatlıkla kullanabileceğin. Yaz zaten işte onun için. Evet. 3'e döneceğin zaman dıştaki iğneyi çıkartıyorsun. Makine 3 ipe dönüyor. 4'ü kullanacağın zaman dıştaki iğneyi takıyorsun. İpi çıkık tabii. İpini de takıyorsun o kadar. Üstteki düğme noktaya nokta kalsın. Sen en azından makineye alışıncaya kadar. Boş kumaşta denerken üstteki düğmeyi kullan. Rakamı düşür, çalıştır ne yaptı. Rakamı yükselt, çalıştır ne yaptı. Daha seyrek ya da sık yapacak. Bu noktaya noktada kalacak. Dar istersen öne doğru, kumaşın biraz sert bir kumaşsa öne doğru alabilirsin. Daha da dar yapma şansın olur. Normali burada önde. Tamam. Ne zaman Bak N'deyken şurada bir dil var. Onu arkaya atınca standardına gelmiş oluyor. dedim açayım, pişman oldum. Zaten yapmayı düşünüyorum. Burada, Deneseydik. evet bu kadar. Şimdi ipleri uzun bırakacağım. Şurada bağlayacağım ama bunları tabii çıkaracağız. Kutusuna koyacağız. Sen gittiğin zaman onları yerine koyacaksın. Hayırlı olsun. Çok sağ ol. İyi günler de kullanın. Soracağınız bir şey olursa internetten de ulaşabilirsiniz. Instagram hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz.